Tarih derslerinde bize öğretilen o meşhur sallarla Rumeli'ye geçiş hikayesini tamamen unutun. Osmanlı'nın efsanevi Rumeli Fatihi Süleyman Paşa'nın annesinin Nilüfer Hatun olduğu bilgisini de aklınızdan silin. Neden mi? Çünkü yüzyıllardır inandığımız bu popüler bilgiler kocaman bir tarihsel yanılgıdan ibaret. O, sadece kılıç sallayan bir uç beyi değildi. O, çöküşteki Bizans İmparatorluğu'nun iç savaşını bir satranç ustası gibi kullanan, Çimpe Kalesi'ni bir rüşvet istasyonundan çıkarıp Avrupa'nın kalbine saplanan stratejik bir hançere dönüştüren ve yıkıcı bir depremi ilahi bir fütuhata çeviren asıl beyindir. Osmanlı'yı küçük bir uç beyliğinden 2 kıtaya hükmeden bir cihan imparatorluğuna dönüştüren o devasa köprünün baş mimarı, başkomutanı ve kurucu aklından bahsediyoruz. Hazırsanız Osmanlı'nın en kudretli ama hikayesi en çok çarpıtılmış şehzadesinin, Rumeli Fatihi Gazi, Süleyman Paşa'nın üzerindeki asırlık sır perdesini aralıyoruz. Süleyman Paşa'nın soyuna dair asırlık yanılgı, Osmanlı'nın devlet arşivlerindeki en eski ve en güvenilir belgelerden birinde gizlidir. 1324 tarihli Mekece Vakfiyesi. Bu belgede Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman bin Orhan olarak şahitlik yapmaktadır. İslam hukukuna göre bu belgede şahitlik yapabilmesi için rüştüne, yani hukuki erginliğe erişmiş olması şarttır. Bu durum onun doğumunu en geç 1310 yılına çekmektedir. Peki, neden yüzyıllardır onun annesi Nilüfer Hatun olarak biliniyor? Bu, sonradan kaleme alınan meşruiyet üretme çabasındaki kurgusal kroniklerin bir manipülasyonudur. Nilüfer Hatun, Orhan Gazi'nin haremine Bursa'nın fethinden, yani Süleyman'ın doğumundan çok daha sonra girmiştir. Süleyman Paşa ve 1. Murat öz kardeş değil, baba bir, anne ayrı üvey kardeşlerdir. Halil İnalcık ve diğer modern tarih otoritelerinin vakfiyeler üzerindeki titiz çalışmaları gerçeği tescillemiştir. Süleyman Paşa'nın gerçek annesi, Orhan Bey'in amcası Akbaşlu'nun kızı olan Türkmen kökenli Eftenze Hatun'dur. Bu gerçek, Osmanlı hanedanının kuruluş aşamasındaki evlilik ittifaklarının ne kadar pragmatik olduğunu ve kroniklerin ideolojik manipülasyonlarını deşifre etmektedir. Yıl 1341. Bizans İmparatorluğu yıkıcı bir iç savaşın pençesinde sarsılmaktadır. Taht mücadelesinde köşeye sıkışan aristokrat 6. Ioannes Kantakuzenos, çareyi Anadolu'daki yükselen tek güç olan Orhan Bey'den yardım istemekte bulur. Bu yardım talebi, Osmanlı'nın Bizans siyasetindeki ağırlığını resmi bir zemine oturtur. Orhan Bey, bu müttefikliği pekiştirmek için Kantakuzenos'un kızı Theodora ile evlenir. Bu evlilik, Osmanlılar için Avrupa kıtasına yapılacak askeri müdahaleler için meşru bir diplomatik davetiye olur. Bu ittifakın sahada uygulayıcı ve askeri kanadını yürütme görevi Veliaht Komutan Gazi Süleyman Paşa'ya verilir. Süleyman, 1347'den itibaren devasa Osmanlı süvari ordularıyla Trakya topraklarında harekatlar düzenler. Özellikle 1352 Dimetoka zaferi, Balkan uluslarına karşı Osmanlı ordusunun ezici üstünlüğünü kanıtlar. İşte tam bu sırada Kantakuzenos, Süleyman Paşa'nın lojistik bir güvenli bölge oluşturması amacıyla 1352 yılında Gelibolu Yarımadası'ndaki stratejik Çimpe Kalesi'ni ona tahsis eder. Ancak Süleyman Paşa'nın dehası tam da burada devreye girer. Bizans, Çimpe'yi geçici bir istasyon olarak görmüştür. Süleyman ise Bizans'ın mali ve askeri çöküşünü büyük bir stratejik zekayla okur. Çimpe'yi asla boşaltmaz. Kısa süre içinde bu küçük kaleyi Balkan fetihleri için kalıcı bir köprübaşı ve lojistik komuta merkezi haline getirir. Bu, Osmanlı'nın Rumeli'deki varlığının geçici ve kiralık paralı askerlik statüsünden çıkarak kendi adına fetih yapan ve toprak sahibi olan kalıcı bir devlete dönüştüğünün resmi ilanıdır. Kantakuzenos, Süleyman'ı Çimpe'den çıkarmak için diplomatik baskı ve rüşvet yoluna başvurur. Tam 10.000 hiperpira tutarında bir tazminatla Çimpe'yi boşaltmasını ister. Pazarlıklar tam sonuçlanmak üzereyken
doğa olayları tarihin akışını geri dönülmez biçimde değiştirir. 2 Mart 1354 gecesi Doğu Trakya ve özellikle Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen şiddetli bir deprem, Bizans'ın Avrupa'daki son ve en önemli savunma kalkanını yerle bir eder. Surların ve kulelerin tahrip olmasıyla yerel halk büyük bir korku içinde kentleri terk eder. Anadolu yakasında Biga'da bulunan Süleyman Paşa, bu depremi Tanrı'nın bir inayeti, lütfu ve emri olarak yorumlar ve eşsiz bir hızla askeri bir operasyon başlatır. Çimpe'yi boşaltma antlaşmasını geçersiz sayar. Donanmayı kullanarak süratle boğazı geçer ve surları yıkılmış, savunmasız kalan Gelibolu başta olmak üzere Bolayır, Seydikavağı, Keşan ve Tekirdağ'a kadar olan bütün stratejik noktaları tek bir damla dahi kan dökmeden hızla ele geçirir. Kantakuzenos, yaşanan bu fiili işgali geri çevirmek için Süleyman Paşa'ya daha önce anlaşılan tutarın tam 4 katını, yani 40.000 hiperpira ödemeyi teklif eder. Ancak Süleyman bu teklifi dini temellere dayanan çok ustaca bir diplomatik dille reddeder. Şöyle der: "Ben bu kentleri kılıç zoruyla veya antlaşmayı bozarak almadım. Şehirler sakinleri tarafından terk edildi ve Tanrı'nın inayetiyle bana bahşedildi." İşte bu sıradan bir ganimet talebi değildir. Bu, fethi ebediyen kalıcı kılan çok güçlü bir devlet politikası söylemidir. Süleyman Paşa'nın tarihsel büyüklüğü, yalnızca depremle yıkılmış kaleleri ele geçiren oportunist bir komutan olmasında değil, bu bölgeleri elde tutmak ve savunmak için uyguladığı sistemli iskan politikasında demografik mühendislik yatmaktadır. Gelibolu hattını güvence altına alır almaz, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden konar göçer yürük boylarını, ahi teşkilatı mensuplarını ve Türkmen aşiretlerini organize bir biçimde Trakya'ya taşır. Köylere verilen Saruhanlılar, Kastamonulular gibi isimler bu organize nüfus aktarımının en somut kanıtıdır. Bu, askeri ve demografik faaliyetlerini ölümsüzleştiren, Osmanlı egemenliğini kurumsallaştıran en önemli yapılarından biri, Bolayır'da kendi adına tesis ettiği geniş çaplı ve devasa bütçeli vakıftır. Bu vakıf, yalnızca dini bir kurum değil, aynı zamanda fethedilen bölgenin ekonomik entegrasyonunu sağlayan, yeni yerleşimcileri finanse eden ve pazar ağlarını kuran bir nevi kırsal kalkınma ajansı gibi çalışmıştır. Tarihçi Tayyip Gökbilgin ve Ekrem Hakkı Ayverdi'nin incelediği vakfiye kayıtları, bu vakfın Trakya bölgesinin en büyük ve köklü kurumlarından biri olduğunu ispatlamaktadır. Vakfın mali analizleri, tarıma dayalı bütçesinde yaşanan krizlere nasıl tepki verdiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Hasadın zayıf olduğu dönemlerde vakıf yönetimi mutfak giderlerini karşılamak ve maaşları ödeyebilmek için oldukça modern finansal yöntemler kullanmıştır. Örneğin sıcak nakit açığını kapatmak için gelecek yılların gelirlerini önceden tahsil etmişler, yani akçayı pişin yöntemine başvurmuşlardır. İmaretin temel ihtiyaçları içinse mal üzerinden borçlanmaya, yani istikraz yoluna gitmişlerdir. Vakıf, yaşadığı tüm bu kısa dönemli ekonomik krizlere rağmen ayakta kalmayı başarmış. Bölgedeki Hristiyan-Müslüman nüfus dengesini Osmanlı lehine koruyan, sarsılmaz bir sosyal çapa görevi görmüştür. Avrupa'yı titreten bu dehanın sonu ne yazık ki bir savaş meydanında olmadı. 1357'de Bolayır kıyılarında bindiği atıyla geçirdiği trajik bir kaza veya bazılarına göre gizemli bir suikast onu hayattan kopardı. Ancak ölümünde bile stratejik bir akıl vardı. Babası Orhan Gazi onu Bursa'ya, hanedan mezarlığına götürmedi. Süleyman Paşa, kendi vasiyeti ve Orhan Bey'in onayıyla atı ve lalasıyla birlikte fethettiği topraklara, Bolayır'a gömüldü. Bu, arkadan gelen akıncılara, gazilere ve yeni yerleşen Türkmen ailelere verilmiş sessiz ama güçlü bir mesajdı. "Ben buradayım, komutanınızı yalnız bırakmayın ve fethettiğimiz bu kıtadan asla geri dönmeyin." Gazi Süleyman Paşa, tarih kitaplarının tozlu sayfalarından çok daha fazlasıdır. O, kimliği, dehası ve kurduğu sistemlerle Osmanlı İmparatorluk tasavvurunun kurucu, öncü ve Avrupa'daki ebedi tapusudur. Osmanlı'nın bu gizlenen dehasını, Gazi Süleyman Paşa'yı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorumlarda bizimle paylaşın. Tarihin sırlarını birlikte aralamaya devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Referans tarihte kalın. Hoşça kalın.